Dekotentik nasıl yapılır atölyemdesiniz sevgili takipçilerim. Bu videomda çeşit çeşit püskül ve pompon yapacağız. 6 çeşit olacak toplamda. İlk modelimi çoklu üretimlere uygun bir yöntemle seçtim. Böyle herhangi bir karton parçasını kullanıyoruz. Tabi bu iki karton parçasını aynı boyda keseceğiz. İkisini birlikte kullanacağız. Evet, ben böyle bir kutudan kestim. Düzeltiyorum. Bu arada yine sesim biraz kısık. Bir önceki videomda da söylemiştim. Galiba sesime nazar değdi. Önceki videolarımı eğer izlerseniz nasıl olduğunu duyarsınız ama son videolarımda ne yazık ki sesim kısık. O yüzden özür diliyorum. Ama yine de seslendirmesiz, sıkıcı bir video olmasını istemiyorum. Sizlerle çünkü konuşmak, diyalog halinde olmak benim hoşuma gidiyor ve daha etraflı, ayrıntılı anlatabiliyorum. Gördüğünüz gibi iki karton parçasını üst üste getirdim ve ipimi sarıyorum. Bol bol sarıyorum. Ben 100 defa sardım. İnce bir ipim var. İstediğiniz dolgunluğa göre sayıyı sayıyı azaltabilir ya da çoğaltabilirsiniz. Bu biraz da ipin inceliğine bağlı. Benim ipim bayağı ince. O yüzden yüzer yüzer sararak böyle aralarında yarım santim kadar, belki 6-7 milim kadar boşluk bırakarak kartonun yettiğince sarmaya devam ediyorum. Ve kartonumdaki yerleri dolduruyorum. Şimdi neden iki karton kullandım? Bunu daha iyi göreceksiniz. Aynı ipliğimden ipim ince olduğu için 2 kat bir iğneye taktım ve iki kartonun ortasından geçiriyorum. Bir kere geçirdim. 2 3 4 Safiye'ye bağladım. Ben bunları hep 4'er kere sarıyorum. 4 defa geçirdikten sonra sıkı sıkı düğüm atıyorum. Yani mümkün olduğunca sıkı, ipi koparmayalım. Burada da 3 düğüm attım. Böyle sırayla hepsine aynı işlemi uyguluyorum. Anlaşılır olması için ikinciyi de tam göstereyim. Sonra videoyu hızlandıracağım. Çok sayıda püskül lazım olduğu zaman bu yöntem çok işe yarıyor. 50 tane, 100 tane, istediğiniz kadar püskül yapabiliyorsunuz. Mesela bu benim kullandığım iplik pek dikişte sağlam olmayan bir iplik. Dikişte işime yaramadı. Böyle püskül yaparak değerlendirmiş oluyorum. Hepsini düğümledim. Şimdi diğer taraftan yine iki kartonun arasındaki aralığı kullanarak düzgünce kesiyorum hepsini. Sıra geldi bağlamaya. Ucunun başlığını oluşturacağım. Böyle iki tarafı eşit olacak şekilde oluyor zaten kartonla yaptığım için. O yüzden kolaylıkla uçlarını eşit ayarlayıp bu şekilde başlığını bağlıyorum. Yine aynı renk ipten kullanıyorum. Renkli renkli püsküller isterseniz eğer, siz farklı renkler de kullanabilirsiniz. Kırmızıya beyaz, siyah vesaire. Bu işlemi de yaptıktan sonra ilk püskülüm neredeyse hazır.
Sadece biraz düzeltmeler yapıp tarayıp uçlarındaki fazlalıkları alıyorum. Eğer videolarımı takipteyseniz çoğu zaman takı yaparım ben. Mesela takı yaptığım zaman bunları satın aldığım zaman tanesi 35 kuruş. Ben bunu kendim yaptığım zaman maliyeti bayağı bir düşürmüş oluyorum. İkinci yöntemde yine aynı tip bir püskül yapacağım. Fakat bu sefer karton kullanmayacağım. Mesela diyelim ki size bir tane püskül lazım. O zaman bunu tercih edebilirsiniz. Bu sefer elime sarıyorum. Püskülün boyutuna göre 4 parmak, 3 parmak, 2 parmağı sarabilirsiniz. İstediğim büyüklüğe gelene kadar sarmaya devam ediyorum. Ve orta yerinden şimdi düğüm atacağım. Bu ipim sağlam olduğu için tek kat düğüm atmak buraya yeterli geldi bana. Ama 2-3 defa düğümledim tabii ki. Ve yine başlığını bağlıyorum. Bu püskülüm daha büyük oldu. Potturan ipleri de kestikten sonra yine düzeltmeler yapıyorum. Önce elimle düzeltiyorum. Sonra kesiyorum. Sonra tekrar düzelteceğim biraz. İyice iplikleri açtıktan sonra tekrar keseceğim. Böyle bir şeyle de yardım alabilirsiniz. Herhangi bir sivri bir nesneyle. İyice taradıktan sonra tekrar ucunda dümdüz kesiyorum. İşte ikinci püskülümüz de hazır. Daha büyük. Ama aynı model. Üçüncüye geldi sıra. Üçüncüde pompon yapacağım. Ta küçükken pompon yapmayı annemden öğrenmiştim. Bunun için herhangi bir yuvarlak nesne pomponun büyüklüğüne göre seçebilirsiniz. Onunla kartonu yuvarlak çizdikten sonra kesiyorum. Yine bu kartondan 2 tane yapacağım. İkisi de aynı boyutta olacak. O tam ortasını tespit etmek için ben bu kıvırma işlemini yaptım. İki yerden kıvırdığım zaman artı oluşuyor ve tam ortasını tespit edebiliyorum. Ve sonra ortasını deliyorum. Ben biraz küçük deldim. Siz bunu isterseniz daha büyük delip daha rahat çalışabilirsiniz. Bu arada komşularım da tık tık yapıyorlar. İkisini de ortasından deldikten sonra püskül yapımına artık hazır. Pompon püskül tabii ki. Bunun için orlan iplerimden kullanacağım. Yine iğneye takıyorum ipime. Ve bol bol saracağız arkadaşlar. Bol bol sarıyoruz. İpimi de uzun tutuyorum ki arada az sonra göstereceğim. Düğüm yerleri az olsun diye ben ipimi uzun tutuyorum. Ve sarıyorum. Gayet de eğlenceli. Bu yıl bir de pompon, püskül dikkatimi çekiyor, çok moda. Kıyafetlerde, çantalarda, anahtarlıklarda, takılarda. Tabii ki ben en çok tek tasarım takılarımda kullanıyorum.
İpliğin bir kısmı bitince gördüğünüz gibi düğüm attım. Sonra ikinci iplikle devam ediyorum. Baktım ki 2 sıra ip kullanabilirim. Daha çabuk sararım. 2 sıra kullanıyorum bu sefer ipimi. Ve sarmaya devam ediyorum. Düğüm attığım yer tam uçta kaldığı için sonradan o uçları keserken zaten o düğümler gidecek. O yüzden endişe etmeyin. Önemli olan düğümleri en uca denk getirmek, kartonun kenar tarafına. Ortada bazen böyle tabii düğümlenmeler oluyor. Ben iyice sıkı sıkı sarmak için ara sıra böyle genişletip tekrardan sarmaya devam ettim. Şimdi gelelim bunu bağlamaya. Yine 2 karton arasında bir kısmını açıyorum. Bu kadarcık yer açılacak şekilde kestim. İpliğimde yine iğnem takılı. Tam ortada iplerin ortak geçtiği noktaya saracak şekilde 2 kartonun arasından bu iğneyi geçireceğim. Tabii U dönüşü yapamadığım için içinde böyle uygun bir yerden çıkıyorum. Tekrar aynı yerden batırdığım zaman ve yine uygun bir yerden geçirdiğim zaman önemli olan ipliklerin içinden geçirmemek, kartonların arasından geçirerek ortada iplerin birleştiği noktanın etrafını sarıyorum ve en başta başladığım yere dönüyorum ve iyice çekiştiriyorum sıkı olsun diye. Biraz daha açıyorum düğüm atabilmek için. Kartonları ayırdıktan sonra da orta kalan kısma sıkı sıkı düğüm atıyorum. Burada da 3 defa düğüm atmışım. Sonra kalan kısmı da kesiyorum. Ve keserken düğümlü yerleri de alıyorum, kesiyorum. Sonra içinde kalan kartonları da böyle kesip parçalayıp çıkarıyoruz. Ve geriye pomponumuz kalıyor. Yine fazlalıkları makasla düzeltiyoruz. Bir nevi tıraş ediyoruz pomponumuzu. Çok şirin oldu. Şapkaların uçlarına da takılabilir bu. Şimdi amigurumi bebekler çok moda mesela, onların şapkalarına yapılabilir. İleriki videolarımda amigurumi bebeklerimi de sizinle paylaşacağım. O yüzden kanalımı takipte kalırsanız sevinirim. Pomponumuz da hazır. Bu arada kahvemi de içmeye devam ediyorum. Ben hep ne diyorum? Bu videolar en çok terapi niyetine. Hem yaptıklarımız hem videolarımız. Şimdi bir kurdele var elimde ve bir de sıkıştırma klipsi. Bu saten kurdelenin tek kenarından uygun bir renkle böyle pile yapıyorum. Bu sefer kurdele püskül yapacağım. Aslında evinizde ne varsa püskül haline getirebiliriz. Mesela otantik bir kumaş kullansam, çiçekli bir kumaş. Bu hem kıyafetler veya takılar için püskül olur bu sefer. Benim şimdi elimde bu saten kurdele vardı, bunu kullandım. Pilelediğim ipi yine düğümlüyorum. Düğümlediğim yerden de şimdi onu sıkıştırma klipsiyle sıkıştıracağım. Bu özellikle takılarda, küpelerde kullanılabilir. Küpelerde sallantı olabilir, kolyelerde sallantı olabilir. Ne bileyim, yine anahtarlıklarda,
Öyle nikah şekeri falan yapılıyor, hani ne bileyim bebek günlerinde hediyelik eşyalara takılabilir. Saten kurdeleden olduğu için de çok şık oldu. Siz elinizdeki küçük küçük ufak ufak kalmış kurdeleleri de bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Evet, bu da çok şirin oldu. Gelelim 5. modele. Flowship deniyor buna. Kalın flowship var elimde. Aslında tel tel ayrılabilen her türlü kalın ip de bu yöntemde kullanılabilir. 2'ye katladım. Yine püskül başlığı oluşturdum. Bu renge pembeyi yakıştırdım. Pembe ince bir ip ile iyice sardım. Bu çok basit ama çok şık oluyor. Sonucu göreceksiniz az sonra. Bu flowship'i iğneyle böyle tel tel ayırıyorum. Bağladıktan sonra iyice ayırıyorum. Bakın böyle ayırdıkça güzelleşiyor bu. Çok şık, zarif, böyle tüycük gibi oluyor. Yine düzeltip fazlalıkları kestim. Zemin renginden dolayı çok görünmüyor. Şöyle biraz yaklaştırayım. Böyle çok tatlı bir püskül oldu. Buna sadece bir küpe bile yapılır yani. Bir küpe klipsine takıp küpe haline getirilebilir. Şimdi diğer flowship'imize geçtik. Bu burgulu flowship. Bunu 2 kat kullanıyorum. Çivi telim var elimde. Onunla sıkıştırıyorum. Ve oradan kolye kapağı diye satılıyor bunlar takıcılarda. Kapağı takıyorum. Ucunu da herhangi bir yere rahatlıkla monte edebilmek amacıyla halka haline getirip kıvırıyorum penseler yardımıyla. Ve yine istediğim boyutta kesiyorum. Ve bu flowship'imi de ayırıyorum tel tel. İyice ayırıyorum. Ne kadar telleri ayırırsanız o kadar şık ve düzgün durur. Ve ince ayrıntılarını da böyle kalemle düzelttim. Ve işte yine çok şık, böyle biraz da egzantrik bir püskül oldu bu. Bu püskülüm de hazır. 6 çeşit püskül yaptık sizinle beraber. İster takılarda kullanın, ister kıyafetlerde, ister çantalarınızı süsleyin. Bu püskülleri bayağı bir yerde kullanabilirsiniz. Eğer püsküllerimi ve sunumumu ve videolarımı beğeniyorsanız kanalımı takip etmeyi de unutmayın. Sağlıklı ve mutlu ve huzurlu kalın sevgili takipçilerim.